Vitamin D hakkında konuşacağım. Söylenmemiş çok şey kalmış olduğunu zannetmiyorum. Çok duyduk, çok okuduk. Çok basit bilgilerle başlayalım. 1. Ölçtüğünüzde 30'un altındaysa bunu az diyoruz. 50'lere falan çıkarmak istiyoruz. 2. Eğer almak gerekiyorsa destek olarak günde 1000-2000 ünite çok üstünde düşünülmeden, hani koşturup bir doktora sormadan da alabileceğiniz bir değer bence. Daha yüksek dozlar için belki sorabilirsiniz. 3, benim burada vurgulayacağım. 3, şunu söyleyelim. Yemekle beraber alın. Çünkü hani yağda eridiğine göre yağlı olarak içeriye geçmesi lazım. Bir de gündüz alın. Çünkü gündüzü anlatan bir şey değil mi? Hormon, vitamin D. Fakat burada yeniler ne olabilir? Yeni şu. Bunlar eskiydi. Söyleyeceğim şey, vitamin D'nin orijinal kaynağına gidip en temiz, en biyoranlamı yüksek, en orijinal vitamin D'yi almak. O ne? Güneşte olan. Şimdi önümüzdeki zamanı dışarı çıkarak ve güneşte olarak geçirmeye çalışmamız lazım. Bu böyle altında yatalım, işte bir sağa dönelim, bir sağa dönelim gibi değil. Bahsedilen öğlen saatlerinde 15-20 dakikalık olabildiğince vücudun daha fazla çıplak miktarını güneşte tutmak, bu kadar. Bunu yaptığımız zaman günde 10.000-20.000 üniteyi almış oluyoruz. Üstelik de bu şekilde aldığımız vitamin D, hani çok toksik olur, fazlası zararlı falan ya, hani ağzından aldığımızda bunlar konuşuluyor. Hayır, bu vitamin D bu şekilde zararlı olamaz. Yani bizim her güneşe çıktığımızda yaptığımız 10.000-20.000 ünitenin deposu ve zararı diye bir şey yok yani. Orada bir zarar yok. Çünkü neden? Biyolojik olarak en önemli. Bizim buradaki derdimiz şu. Güneşleniyorum, vitamin D'm artmıyor. Veya güneşlenirken işte cilt kanseri olur muyum veya cilt lekesi oluyorum, değil mi? Böyle meselelerimiz var. İşte onu çözmek için başka zamanlarda da söyledim. Bizim cildin ışık tutabilirliğini arttırmamız lazım. Cilt neden ışık tutmaz? Şu sebepten. Eğer cilt hücrelerinin zarları, membranları yani esnekliğini kaybetmişse, iyi yağların miktarı azalmışsa, sertleşmişse, okside olmuşsa ışık tutabilitesi de azalır. Çünkü o güneşten gelen ışığın, fotonun bu zarların içindeki o yağların arasındaki kolesterollerden bir etki başlatması gerekiyor. Değil mi? Eğer zarlar sertleşmişse, oradaki yapı sertleşmişse o etkinin başlaması zor oluyor. Halbuki başlangıç orası. O zarları ne sertleştiriyor? Dediğim gibi bütün kötü beslenme, uykusuzluğa kadar bütün kötü yaşam şekillerinin zaten ilk iz düşümü hangi hücre zarı olursa olsun onun sertleşmesi. Biz burada neyi hatırlayalım? O sertleşmeyi azaltmak için omega 3, omega 6 oranı diye bir zarlarda durum vardı. Ve biraz omega 3'lerin daha yüksek olması zarların esnekliği için, fluidity, sıvısallığı için önemliydi, değil mi? O zaman biz yazın da omega 3 desteğimizi almaya devam edelim. Veya yiyebildiğimiz kadar işte balık, tohum, iyi yağlar yiyelim. Bunu koyduk. Oksitlenmesin diye antioksidan olarak bütün bitkileri ayrıca bol miktarda yiyelim. Burada şu da lazım mesela bu vitamin D'nin ciltten yapılmasında ve tutulmasında. Magnezyum da lazım. Ama magnezyum zaten bitkiyle gelir. Çünkü bitkideki klorofilin ortasında magnezyum vardır. Bizdeki kanı anlatan hemoglobinin ortasında demir vardır. Yani ikisi birbirinin aynısıdır. Bizdeki demirleri onlardaki magnezyum. Yani yeşil yapraklı bir şey yediğinizde zaten magnezyum da gelmiş oluyor. Hazır yani. Her öğlen olabiliyorsa işten çıktığınızda açık havada yemek yerken eğer önünüzde mesela salata, balık varsa hani bitki ve iyi yağlar ve güneş, bilin ki daha yüksek sanki güneş yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Ama hamburger, patates yerken güneşten yararlanamıyorsunuz. Size olumlu bir tarafını olmuyor gibi düşünün. Yani böyle pratik yapabilirsiniz. Yani beslenme burada öyle. Sülfür gerekiyor. Sülfatlanması var azın oradaki kolesterolün. Sülfür neyde vardı? Soğanlar, sarımsaklar, brokoliler falan. Gene sebze dünyası diyelim biz ona. Değil mi? Çünkü yumurtada bile var aslında sülfür. Sebze dünyası, sağlıklı beslenme dünyası, iyi yağlar dünyası, tohumlar, baharatlar dünyası. Bunların hepsi. Yani beslenmenin iz düşümü kimin vitamin D'yi daha iyi alabildiğiyle ilgili bir şey. Özellikle dediğim gibi sülfür ve yağ kısmı çok önemli. Ciltten alabilmesiyle ilgili. Yani güneşte kalıyorsanız ve absorbe edemiyorsanız burada bir sorun olabilir diye düşünmek lazım. Sadece ciltte kalsa iyi. Sonra karaciğer ve böbrek de vitamin D'yi aktif etmek için devreye giriyor. O zaman işte karaciğer yağlanması olan cildinden nasıl vitamin D alacak? İşte böbreğinde diyabetten hasar olan nasıl bunu yapacak falan. Ya da vitamin D'nin etki alanı ne? Bağırsaktan kalsiyum emilimini düzeltmek.
spastik kolonu olanın, işte sızdıran bağırsağı olanın, koliti falan olanın, kronu olanın nasıl orada emilimi ayarlansın, değil mi? Kalsiyum emilimi. Yiyecekten gelenin. Ya da mesela ağızdan alalım dedik eksikse vitamin D'yi. Yağda eriyor. Yağlı yemekle aldın ama yağ sindirimi için safra kesen alındıysa, pankreasında enzimlerin yeterli değilse nasıl gene o vitamin olarak da alsan onu nasıl emeceksin falan. Yani resim tek değil, çok boyutlu vitamin D konusu. Biz şunlara dikkat edeceğiz. Dediğim gibi iyi yağları alıyorsak, öğlen saatlerinde 15-20 dakika maksimum çıkabildiğimiz kadar vücudumuzun güneş görebilmesini sağlıyorsak, güneş gözlüğü takmıyorsak, çünkü göz de ışık için önemli bir sinyal. Bitkileri yiyerek magnezyumu yeterince alıyorsak, özellikle yeşil bitkileri, yine içerisinde sülfür olan bitkileri yiyerek sülfatlanmaya da yardım ediyorsak, buradaki resmi büyük oranda tamamlamış oluyoruz ciltten alabilmek için. Cilt rengi açıldıkça, açık renkliysek daha az güneşte kalmak yeterli. O kızarıklığın biraz öncesinde güneşten çıkmak lazım. Ama cilt rengi koyuysa, çünkü koyu rengi oluşturan şey melanin, hani rengi koyulaştıran şey. Ama melanin zaten doğal sunscreen, yani asıl güneş kremimiz, doğal olanı. Bazılarımız daha doğal güneş kremiyle doğmuşuz, daha esmeriz. Demek ki onlar daha rahat kalabilirler ve kalmalılar. Çünkü daha çok ışık geçsin diye, ışığı filtre ediyor melanin çünkü. Açık renkliler daha az kalabilirler aynı şey için, aynı efekt için. Dediğim gibi bütün yaz boyunca bizim vitamin D, doğal vitamin D, orijinal moleküle koşmamız, onu stoklamamız lazım. Günde 20 bin ünite almış olsan bile güneş yüzünden vücudun yapıyor. Onun toksik etkisi yok. Ve bütün onları biriktirip kışınki işte ikinci dalgaya ya da işte başka bir hastalığına falan karşı koruyacaksın. Yani sadece hastalıklar konusu değil ki. Kilo alıp almaman bile vitamin D ile alakalı. Şöyle düşün. Ne kadar çok ışık gövdende duruyorsa ışığı enerji gibi de düşün aslında. Işıksızlık, enerjisizlik gibi düşün. Daha çok ışık olduğunda daha az enerjiye ihtiyacın oluyor. Vücudun daha kolay yakıyor. Öbür türlü daha çok depolayacak. Tıpkı kış ışık yok. Kış uykusu depolama. Yazın ışık var. İşte çok hareket, dışarıda olma. Hani hayvanlardakine benzer bir matematik gibi düşün. Yani vitamin D olmazsa yeterli. Zaten kilo veremezsin. Yani vücudun depolar. Oradan git yani sağlık olmayacaksa bile. Kaldı ki sağlık konusu da çok önemli. Mesela otoimmün hastalıklar. Enlemler ve boylamlar var ya, 32. enlemin kuzeyi, yani daha az ışık alan kısım oluyor. Biz de oradayız ama hani gene de biz şanslıyız. Daha da kuzeyleri var. Oralarda MS çok fazlayken, otoimmün hastalıklardan biri, güneyde öyle olmuyor. Yukarılarda tansiyon fazlayken güneylerde öyle olmuyor. Zaten bu korona hikayesi de gördük. Vitamin D'nin ne kadar büyük bir immün sistemin içerisinde bir yerlerde her zaman bir regülatör olarak bulunuyor. İşte bahsedildiği gibi T helper lenfositlerin üstünden çalışıyor. Hiç bahsedilmediği gibi benim sonra size tekrar anlatacağım ayrıca katelisidinler üstünden çalışıyor. Bunların hepsi antiviral olarak çalışıyor. İşte antiviral, antibakteriyel, antitümör, işte anti-inflamasyon, anti-kilo, anti-otoimmün. Yani hani bir şey her şeye biz onu, yani burada söylemek istediğim koşalım vitamin D alalım değil. Burada söylemek istediğim bizim canlılığımızın ışığa ne kadar bağlı olduğu. Yani sadece vitamin D değil ki, başka bir sürü şey orada oluyor aslında. Biz ışığın bu kısmıyla ilgileniyoruz. Teknik olarak burayı çözebilmişiz. Hani bunu eksikse koyalım yerine diye. 2 gün sonra nitrik oksit eksik, güneşten alalım koyalım. 2 gün sonra endorfinler eksik, güneşten alalım koyalım falan diye konu devam edecek zaten. Yani başka şeyleri de ölçmeye başladıkça konuyu öğreneceğiz. Bir kere zaten mesela beyin vardı. Sonra bağırsak ikinci beyin oldu. O konuyla ilgilendik. Bunların beyin ve bağırsağın olduğu gibi cilt de aynı başlangıç hücre türünden yapılır. Bunların üçü aynıdır. Cildin de sinir sistemi en az bağırsak kadar güçlüdür. Üstündeki sinir sistemi. Dolayısıyla aslında cilt de üçüncü beyindir. Yani bağırsağın nasıl probiyotik gerekiyorsa, hani cilde de gerekiyor o ayrı ama cilde de ışık gerekiyor aslında. Yani onun beyin olarak iyi çalışması için. Okşayınca oksitosin çıktığına göre, sinyali gittiğine göre, değil mi, sarılmayla falan. Aslında cilt gerçekten bütün üstünde sensörleri, dedektörleri olan üçüncü beyin yani. Onu öyle düşünelim. Mesela endorfin, güneşte kalıyorsun. Endorfin ne? İç morfin.
güneşin ışığı senin cildinde mikro düzeyde o endorfinleri yaptığında, yani o sinyalleri başlattığında huzur, huşu hali, değil mi? Güneş bağımlılığı diye bir şey var yani. Hani bazen çıkıyor National Geographic'te falan. İşte o bağımlı olma hali, o endorfine bağımlı olma hali demek. Yani hormon üretiyor aynı şekilde cildin. Onun için bizim derdimizin vitamin D resmin küçücük bir kısmı. Orijinali adı vitamin D, ciltten vitamin D yapmak falan olsa bile kovaladığımız orijinal şeyin ışığın altında olmak, ışıkla muhatap olmak ve bunu günlük rutinler halinde sabah gün doğumu ışığı mı, öğlen ışığı ve akşamüstü ışığı şeklinde en azından 3 kere böyle bir o sirkadiyen saatlerimizle dengeleyebilmek için ışıkla muhatap olmamız lazım. Vitamin D eksikliği var ise bir yerde ölçtürdüğümüzde bizim ışık muhatabımızın az olduğu veya vücudumuzun ışık tutamadığını düşünmek lazım. Ve bunu da bütün hastalıklarla her şeyi kolaylaştırır, her türlü hastalığa yatkınlığı kolaylaştırır olarak anlamak lazım. Hani sadece bu bağışıklık değil. Bir de mesela NASA falan açıklıyor işte güneşin düşük solar dönemlerinin olduğu bir dönemdeyiz diyor. Yani güneşteki patlamalar, güneşin patlayan enerjileri, güneşten yayılan enerji azaldı diyor. En düşük seviyedeyiz. Bunun bize iz düşümü ne? Aslında güneşten gelen ışığın ya konumuz vitamin D'de falan. Kendisi azaldığında diğer güneş olmayan evrenin diğer tarafından gelen daha farklı dalga boyları ve bize uymayan ışıklar aslında gelecek. Hadi dünya onları korudu diyelim kalkan olarak ama gene de ışık az gelmiş olacak aslında. Yani biz yazın daha yüksek oranda depolayacağımızı giderek daha az depolayacağız. Yani daha az güneş ışığından depolayabileceğiz. Ve güneş ışığına bağlı bütün hormonal regülasyonları yapacağız. Yani o yüzden gerçekten bu güneşin ışık gücünün azalmış olmasıyla bizim antiviral defansımızın azalması da ilgili. Teknik olarak ilgili yani gerçekten. Biz daha az vitamin D yaparsak daha az bağışık oluruz. Neyse. Konumuz orijinal vitamin D için güneşe çıkan istedi. Lütfen öyle yapalım.